Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Siz kendinizi hiç yetersiz hissettiniz mi diye sorarak başlamak istiyorum. Eğer cevabınız evetse, üzülmeyin, yalnız değilsiniz. Peki biz bu durumu nasıl çözebiliriz? Merak ediyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Şimdi gelelim biz bu duyguları, bu yetersizlik duygusunu ne zaman öğrendik? Ne zaman biz kendimizi yetersiz hissetmeye başladık? Değil mi? Önemli olan soru burada bu arkadaşlar. Şimdi öncelikle birinci sebep çocukluktan gelen inançlar. Çünkü bizim bilinçaltımız 0-7 yaş arasında kendini kodluyor ya. Hani biz nasıl bir insan olacağımızı, nelere inanacağımıza o yaş grubu arasında karar veriyoruz ya. İşte tam o dönemde bize neler söylendiyse, biz kimde ne gördüysek, kimde ne duyduysak bunları aslında fark etmeden bilinçaltımıza alıp kodluyoruz ve biz bu inançlarla yolumuza devam ediyoruz. İkincisi ise bu mükemmelliyetçilik duygusu. Arkadaşlar her zaman her şeyi biz mükemmel olamayız. Her zaman her konuda da başarılı olamayız. Her işin bir erbabı vardır. Yani müteahhitin görevi başka, mühendisin görevi başka, doktorun görevi başka olduğu gibi bizlerin de öyle. Yani bizler de kimimiz evde çok güzel yemek yaparken, mutfakta çok başarılı olurken, kimimiz işte bahçe işlerinden çok iyi anlayabiliriz. Kimimiz örgüye kabiliyetimiz varken, kimimiz dikişi çok güzel dikebiliriz. Değil mi? Bak insanlar farklı farklı. Ama bizde öyle bir mükemmelliyetçilik duygusuyla öyle bir şey oluşturuluyor ki sanki biz her işi bilmek zorundayız. Her işi çok güzel bir şekilde yapmak zorundayız. Böyle bir şey yok. Bir de üçüncüsü bu sosyal medya var ya, sosyal medya bizim maalesef yani sanki insanların yaptığı her şey dört dörtlük, her şey çok düzenli, çok güzelmiş gibi gösteriliyor. Yani işte evlerindeki o yatak odalarındaki işte giyinme odaları, o gardolapların işleri her yer derli, toplu, düzgün. Evet benim de dolabımın içi derli, toplu, düzgün ama her zaman öyle mi? Tabii ki de hayır. Çünkü ben bir insanım. Bazen bir yere gideceğim, aceleyle bir şey alıyorum, üstüme giyiyorum, çıkmak zorunda kalabiliyorum. Belki onu tekrar hemen üstümden çıkarttığım şey yerine asamayabiliyorum, orada bırakabiliyorum. Bunu hepimiz yapıyoruz. Ve bunları ama öyle bir gösteriliyor ki sosyal medyada. Her şey çok düzgün, her şey mükemmelmiş gibi oluyor. Bu sefer biz onları gördükçe, bu hayatları izledikçe ekranlardan biz kendimizi yetersiz hissetmeye başlıyoruz. Şimdi öyle bir inançlarımız var ki bizim altyapıda oluşturulmuş. Ben size kendimden örnek vermek istiyorum burada. Şimdi ben 35 senelik falan evliyim. Şimdi evliliğimin ilk yılları diyebilirim. Yani ilk dönemleri diyebilirim. Çocuklarım daha küçük o zamanlar falan böyle. Şimdi çocuklar küçük olduğu için gündüz çocuklarla ilgilendiğim için iş yapmak bana akşamları genelde. Mesela gece sabaha karşı 3'e 4'e kadar ütü yaparım, yerleştiririm, işte halı silerim, şunu yaparım, bunu yaparım. Gündüz çocuklarıma daha fazla vakit ayırmak için. Bir de öyle titiz demeyeyim, temiz demeyeyim. Aslında bu biraz farklı bir bakış açısı olabilir. Benim evime misafir gelmeden önce camlarım silinmiş olacak. O halılar tertemiz olacak. Bütün ev süpürülecek, silinecek, toz alınacak. İşte ikramlıklar bir değil birkaç çeşit olacak. Tuzlusu, tatlısı işte hepsi hazır olacak. Ben kendim işte mutlaka duş yapmak zorundayım. Üstümü güzel giyinmek zorundayım. Yani evimle, kendimle, bedenimle her şekilde hizmet ettiğim her şeyimle dört dörtlük olmak zorundayım. Bu sefer bu durum ne oluyor biliyor musunuz? İnsanı çok yıpratan, zorlayan bir süreç oluyor. Çünkü her seferinde evin temizliğiyle uğraşıyorsunuz, işte hazırlıklarınızla uğraşıyorsunuz. Sürekli bir koşuşturmacı halindesiniz. Kendinize sürekli bir bunları yapmadığınız zaman sanki bir şeyler eksik oluyor, bir şeyler yanlış oluyor düşüncesine kapılıyorsunuz. Ve sonra zaman içinde ben kendimi tanımaya başladığımda, bu kişisel gelişimde yol kat etmeye başladığımda, kendi içime döndüğümde bunlar bana mı ait düşünceler, bunlar benim de mi okeylediğim durum yoksa başkaları tarafından benim edinilmiş olan inançlarım mı diye sorguladığımda evet aslında bunların tamamen bana ait olmadığını gördüm. Peki nereden gelmiş bana bu inançlar? Yani evime misafir gelmeden önce o camların temiz olması, o evin illaki de
taze, yani hemen öncesinde, misafir öncesindeki süpürmekten, temizlemekten bahsediyorum. Herkes tabii ki evini temizliyor. Herkes evinde belirli bir rutinleri var, uyguluyor bunu. Ama şimdi mesela haftada bir, şu anda ben haftada bir büyük temizlik yapmış oluyorum. Yani evim haftada bir dip bucak süpürülüyor, dip bucak tozu alınıyor, dip bucak siliniyor. Günlük olarak yaptığımız işte lavabolarımızı temizliyoruz, mutfağımız, işte ayak altlarında varsa bir şeyler dökülmüş, bir şeyler süpürüyorsunuz. Budur. Ama hayır, bana birisi haber verdiğinde o dönemde o ev baştan aşağı dip bucak süpürülüp silinmesi gerekiyordu. İşte bunlar aslında yanlış olan inançlarımız. Çünkü ben bu inanca annem sayesinde sahip olmuş oldum. Ben küçükken annem sürekli yağmur yağar ocağım silinir. Gün içinde yağmur bir daha yağar, annem yine ocağımı siler. Yağmur yağdıkça annem ocağımı silerdi. Ve misafir gelmeden önce annem mutlaka işte mutfakta hazırlıklarını bitirir, mutlaka duşa girerdi. Çoğu zaman kapıyı bile misafirlere ben açardım. Annem hep duşta olurdu. Yani şimdi bunları ben görünce ne oluyor? Hani siz bunu otomatikman çocuksunuz, küçüksünüz ve ailenizdeki, etrafınızdaki insanlar bazı şeylere nasıl inanmışlarsa, neler uyguluyorlarsa siz de bunları görüyorsunuz ve aynı şekilde uygulamaya kalkıyorsunuz. Bu sefer de siz bunu sanki size ait bir düşünceymiş, size ait bir inançmış gibi devam ettiriyorsunuz. Ben bunları fark ettiğimden beri değiştirmiş oldum. Yani artık bu kadar kendimi sıkmıyorum, kendimi zorlamıyorum. Her şey olduğuna bırakıyorum, oluruna bırakabiliyorum. Çünkü gelen insanlar benim evimin camdaki işte yağmurda lekelerine, kirliliğine değil, bana geliyorlar. Yine yapıyoruz ama dozunu kaçırmadan değil. Şimdi bunlar ne oluyor? Çocukluktan gelen inançlarımız dedik. Sosyal medya ile ilgili olan kısmını da anlattım. Çok dört dörtlük gözüken hayatları göre göre özeniyoruz, beğeniyoruz. Şimdi mükemmelliyetçilik dedik. Bunlardan da bahsettik. Edinilmiş olan inançlarımız dedik. Bunlardan da bahsettik. Ben şimdi bunları biz nasıl değiştirebiliriz? Bu bir çalışmalar yaparak, bazı teknikler uygulayarak biz kendimiz için nasıl gerçek inançlarımıza geri dönebiliriz? Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi birincisi, önce bu iç sesimiz var ya, bizim iç sesimiz. Hani negatif duygu ve düşünceler bize geldiğinde, işte bir şey yaparken işte yapamazsın, olmadı, işte Ayşe daha iyi yapıyordu, ben onun kadar iyi yapamam gibi örnek veriyorum. Gelen o iç sesimizdeki o negatif düşüncelere karşı bakış açımızı değiştireceğiz. O şekilde pozitif olarak yaparsın, başarırsın, o yapıyorsa sen de yaparsın şeklinde yaklaşmamız gerekiyor. Ve ikincisi de başarı günlüğü tutabiliriz. Mesela her akşam yatmadan önce bugün neleri başardık? Çünkü çok fazla, gerçekten arkadaşlar bak, çok fazla yetersizlik duygusu yaşayan insanların önce bu başarılı oldukları konuları önce bir görmeleri lazım. Şimdi geçenlerde içinde bulunduğum bir toplulukta birkaç anne vardı ve bu annelerin de çocukları çok küçüktü ve o kadar dertlendiler ki, o kadar artık yani çocuklara yetişemiyorum, işte öbürü ufak diyor, onunla ilgilenemiyorum, okula giden çocuğum var, dersleriyle ilgilenemiyorum, işte eşim ayrı ilgi bekliyor, annem yaşlı, onunla ilgilenmem gerekiyor, nereye yeteceğim, nereye koşacağım bilemiyorum. Şimdi bu gibi durumlarda bizim önce bu çocuğun dersine yetişemedim, anneme yetişemedim konularına odaklanmak yerine ben bugün neleri başarabildim, buna odaklanmamız gerekiyor. Eğer 3 tane değil 10 tane de çocuğumuz olsa, bu 10 çocuğumuzdan bir tanesinin dersini yaptırdık, bir tanesini işte başka bir işini halledebildik, bunlara odaklanacağız. Neleri yapabiliyorsak biz bunları önce bir göreceğiz. Benim de yapamadığım, senin de yapamadığın bir sürü iş var bu yeryüzünde. Ama ben bunların hepsini yapmak zorunda zaten değilim ki. Yani bu başarı günlüğü tutmak burada çok önemli. Her akşam yatmadan önce evet ben bugün atıyorum Ahmet'in derslerine yardımcı oldum. Bugün annemin doktorundan anneme randevu ayarladım. İşte bugün küçük kızımı yıkadım, banyo yaptırdım. Bugün eşimin sevdiği yemeği bunlar bak çok günlük bir ev hanımının, bir annenin hayatında yapabildiği şeyler. Kendime zaman ayırdım, 5 dakika bir kahve içtim. Bak bu da bir başarıdır. Aslında çok önemsizleştiriliyor, gözümüzden kaçırılabiliyor bunlar ama bunlar gerçekten çok önemli şeyler arkadaşlar.
Sonra kendi kendimize de konuşma yapacağız. Bu da üçüncü tekniğimiz. Kendi kendimize konuşma yapacağız. Nerede? Aynanın karşısına geçeceğiz ve kendimizle güzel güzel konuşacağız. Şimdi bizim hepimizin Hollywood starlarını düşünelim. Şimdi onlara baktığımız zaman ne diyoruz biz içimizden? Ay ne kadar güzel bir kadın diyoruz değil mi? İşte bak fiziğine bak ne kadar güzel, saçları ne kadar güzel, ne kadar başarılı falan diye bakıyoruz. Sizce o kişi de aynanın karşısında kendine baktığında ben çok güzelim, ben mükemmelim, çok başarılıyım diyor mu? Yoksa bu kaşım daha kalın, bu kaşım daha ince, keşke dudağım daha şöyle olsaydı, biraz kilo vermem lazım, kalçam çıkmış, göbeğim çıkmış diye düşünüyor mudur? Emin olun ki düşünüyordur. Çünkü biz hepimiz kendimizde memnun olmadığımız, beğenmediğimiz bir sürü yerimiz var. Hiç kimse mükemmel değil. Şimdi biz aynanın karşısına geçeceğiz. İşte bu aynada bakarken kendimizi gördüğümüzde işte kaşım niye ince, işte şurası niye böyle, burası niye böyle, bu sivilce niye çıktı diyeceğimize kendi kendimizle ne kadar güzel olduğumuzu, ne kadar ışıldadığımızı, ne kadar parladığımızı, kendimize ne kadar gurur duyduğumuzu söyleyeceğiz. Bilinçaltımızı buna inandıracağız. Bu şekilde kodlamamız gerekiyor. Sonra dördüncüsüne bakacak olursak eğer beden dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi ben burada böyle de durabilirim. Bu benim beden dilimdir. Sizinle konuşurken şu şekilde de konuşabilirim. Ama bu şekilde arkama yaslanıp daha güvenli, daha dik duruşumla da ben sizinle konuşabilirim. İkisinin arasındaki farkı gördünüz değil mi? İşte bu yüzden biz önce dik duracağız. Gülümsemeyi öğreneceğiz ve güçlü adımlarla yürüyüş yapacağız. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Umarım bugün de size nasıl yetersizlik duygusuyla baş edebiliriz, bunu değiştirebilmek için tekniklerimizden ve edinilmiş inançlarımızı nasıl kendi doğru inanç kalıplarımızla değiştirebiliriz anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Sevdiklerinizle de bu videoları paylaşırsanız, bilgiyi paylaştıkça çoğalacak çünkü. Çok sevinirim arkadaşlar. O yüzden bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.